sevgili küçük dostlar. Siz değerli izleyicilerimize bugün masalın büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuk vaat eden bir hikayeyle karşınızdayız. Bugün büyülü mücevher ve kristal karanlık adlı masalımızla birlikte sizlere renkli bir dünyaya davet ediyoruz. Gözlerinizi kapatın, hayalinizdeki kapıyı aralayın ve bize katılın. Çünkü siz bekleyen büyülü, macera gizemli, karanlıkla ve dostluklarla dolu bir masal sizi bekliyor. Bu masal bir zamanlar var olan masal karanlıklardan birine ait. Ancak bu karanlık diğerlerinden farklı. Çünkü içinde parıldayan mücevherler ve büyülü bir hazine barındırıyor. Bu hazine sadece kalbi temiz, sevgi dolu ve iyilikle dolu olanların bulabileceğini bir mucize. Şimdi bu büyülü dünyada bizimle birlikte keşfe çıkmaya hazır mısınız? Eğer hazırsınız buyurun büyülü mücevher ve kristal karanlık adlı masalımıza adım atalım. Böyle kristal karanlıkın sırlı kapıları. Merhaba sevgili küçük izleyiciler. Masalımızın baş kahramanıyla tanışmaya hazır mısınız? Adı Lorin. Genç ve meraklı bir kız çocuğu Lorin, kalbi sevgi ve iyilikle dolup taşan bir kalpti. Bir gün sıradan bir yürüyüş sırasında ormanın derinliklerinde gizemli bir kapı buldu. Bu kapı ne demin biliyor musunuz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu kapı büyülü kristal krallık açılan sırlı kapıydı. Ancak bu kapı sadece Lorin'in içindeki güzellikleri ve sevgiyi taşıyan bir kalp tarafından açılabilirdi. Lorin cesaretini topladı ve kalbindeki saf duyguları kapıya dokundu. Ve bakın, kapı bir anda parıldamaya başladı. Büyülü bir rüzgar esmeye başladı ve Lorin alıp götürdü. Bir anda etrafı yüksek kristal kuleler, renkli çiçekler tarlaları ve uçan kuşlar sardı. Lorin şaşkın ama bir o kadar da mutlu bir şekilde etrafına bakındı. İşte o an büyülü mücevher ve kristal krallık hikayemizin başlangıcıydı. Lorin gözlerini krallığın en değerli hazinesi olan büyülü mücevheri aramak için yanıp sönmeye başladı. Kristal krallığın büyülü sırları açığa çıkıyor. Sevgili küçük dostlar, Lorin masalı burada başlamıştı ve şimdi büyülü kristal karanlığın gizemli koridorlarında devam ediyoruz. Kapının ardındaki bu büyülü dünyada Lorin bir anda kendisini kristal koridorlarda buldu. Ve adım da etrafına parıldayan kristaller ve nitel merdivenlerle dolu bir atmosfer vardı. Lorin karşısına çıkan ilk engel onu büyülü mücevherin bulduğu yere yönlendirecek sihirli bir haritaydı. Harita rengarenk çiçekler ve ıssız yollar doluydu. Lorin kalbinin sesini dinleyerek haritanın işaret ettiği yolu takip etmeye karar verdi. Yolda ilerledikçe Lorin canlı renkleri ve eşsiz güzellikteki çiçekleri gözleriyle süzdü. Her adımda duyduğu melodilerle etraftaki kristallerin rengi değiştiriyordu. Bu kristal karanlık ne kadar büyülü bir yer olduğunu gösteriyordu. Sonunda sihirli harita Lorin büyülü mücevherin bulduğu yerine kapısını götürdü. Kapı bir dizi büyülü sembole süslenmişti. Ve Lorin kalbinin temizliğiyle ve bu sembolü anlamına çözmeye çalıştı. Ne var ki bu onun için sadece bir sınavdı. Lorin kalbiyle doğru sembolleri seçmesiyle kapı yavaş açıldı. İçeri girdiğinde karşısına parıldayan büyülü bir mücevherle dolu bir oda buldu. İşte tam o anda kristal karanlık büyülü sırları ortaya çıkmıştı. Kristal karanlığın huzuru. Sevgili izleyiciler, hikayemizin hayatına verici bir bölümüne hoş geldiniz. Lorin karşısında parıldayan böyle mücevherle dolu odaydı. Mücevherin ortasında kristal karanlık huzurunu sağlayan sihirli bir ışık kaynağı buluyordu.
Lora'nın içteki sevgi ve iyilikle dolup taşan kalbiyle mücevheri eline aldı. İşte o an kristal karanlık her köşesinde huzur ve güven getiren bu büyülü gücünün kilidini açtı. Mücevherin ışığı karanlığını aydınlatarak tüm renkleri ve kristalleri daha da parlak hale getirdi. Karanlık sakinleri Lorne'e minnettarlıkla yaklaştı ve teşekkür ettiler. Lorne'nin kalbinin saflığı karanlığın istihsahımı geri getirmiştim. Kristal karanlık bir kez daha hızlı sevgi ve güzellikle dolup taştı. Larry masalın başında gizemli kapıyı buldu. Sıradan bir günün bir masal kahramanına dönüşebileceğini kanıtlamıştım. İyilikle sevgi ve cesaretin gücü her zaman büyülü dünyalara kapı açabilir. Ve işte sevgili izleyiciler, büyülü mücevher ve kristal krallık masalımız burada sona buluyor. Umarım bu masal içindeki öğretilere kalbinizle dokunmuş ve size böyle bir yolculuk çıkarmıştır. Başka masallarda buluşmak üzere, hoşça kalın.